Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyaca ünlü tasarımcıların bulduğu tekniği uygulayacağım. Bu videoyu sevgili Cat McKinnon, Contemporary Geometric Beadwork'un yani Türkçe açılımı Çağdaş Boncuk İşi grubunun izniyle yapıyorum. Bana YouTube kanalımda uygulamalı olarak video hazırlamama izin verdikleri için kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bu videonun açıklamalar kısmına Çağdaş Boncuk İşi grubunun tüm sosyal medya hesaplarını ve YouTube kanallarının adreslerini ekleyeceğim. Tek kelimeyle bir çığır açmışlar. Contemporary Geometric Beadwork'un internet sayfalarını size şöyle göstereyim. Ayrıca beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip linklerini istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Son olarak Instagram hesaplarımı ve Facebook sayfamı da takip edip gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi Popcast peyote dikiş tekniğine geçebiliriz. Popcast peyote ile birçok şey yapılabilir. Bu elimde gördüğünüz zikzak, rikrak bilekliği de yapabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler 0-11 numara yani 11 numara Delica Miyuki boncuk ya da Toho markasının da silindir kesimli boncuğu var. Bunlar da Miyuki markasının silindir boncukları. 0-8 yani 8 numara boncuğa ihtiyacımız var. Boncuk ipine de ihtiyacımız var. 0-15 milim kalınlığında ip kullanacağım. Ama isterseniz elinizde yoksa tabii ki sağlam bir boncuk ipi de kullanabilirsiniz. Boncuk iğnesine ihtiyacımız var. Boncuk iğnesi çok ince olması daha makbul. Çünkü birkaç sefer içinden bazı yerlerde geçeceğiz. Kırılmalar oluşmasın. Bu zikzak bilekliği yapmak için ölçüm tablomuz var. Burada ölçüm tablosu yazıyor. İsterseniz ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Small için, medium için, large için, x large için boncuk sayıları var. 20, 22, 24, 26 tane 8 numaralı yani 0-8 numara boncuktan alacağız. Medium yani M olarak yapacağım 22 tane boncuk alacağım. Siz de hangisi size uygunsa elinizde o şekilde yapabilirsiniz. 22 tane boncuğu dizdikten sonra içinden bir kere dolaşıp ondan sonra düğüm atacağız. İpi içinden bir kere dolaştırdım ve dolaştırdıktan sonra bir iki defa düğüm atabiliriz. Yani bir iki defa dedim ama 3 defa da düğüm atabiliriz. Sağlam olması lazım. Buna dikkat edin. İlk başta başlarken ipi 1 metre kadar keseceğiz. Çok fazla kesmeyeceğiz. İpi uzun kesmenizi tavsiye etmiyorum çünkü şimdi daha iyi anlayacaksınız neden uzun kesmediğimi ve aynı zamanda daha rahat yapacaksınız. Daha çabuk bitecek. Bu şekilde düğüm atıyoruz. Attıktan sonra bir kontrol edelim şöyle. Sonrasında içinden biraz ilerleyeceğim. Bu tekniğe başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Peyote ve herringbone tekniğini bilmeniz gerekiyor. Hakim olmanız lazım. Yoksa size çok karmaşık gelecek.
Eğer bilmiyorsanız bu iki tekniği, lütfen kanalımda videoları mevcut. Onlardan öğrenebilirsiniz. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak da öğrenebilirsiniz. Oradan videolara ulaşabiliyorsunuz. Elde dokuma tekniğinde ilerlediğimiz zaman bir tane boncuk olarak ilerliyorduk. Şimdi iki tane boncuk olarak ilerleyeceğiz. Yani ip burada. Tersinden tekrar giriyorum boncuğun ve 1 ve 2 önündeki boncuktan da ilerlemiş oluyorum. Bu şekilde. Ve iki tane tekrar boncuk alıyorum. Yani delika boncuk alıyorum. Mavi aldım bu sefer de. İp buradan çıkmıştı. Hemen tersinden giriyorum. 1 ve 2 boncuk olarak ilerliyorum. Şöyle baktığımızda biri yukarıda, biri aşağıda olacak. Tekrar sarı boncuk alıyorum. Hep iki tane alacağız. Bunu unutmayalım. Maviden sonra sarı, sarıdan sonra da mavi gelecek. Her zaman sıralama bu şekilde. İp buradan çıkmıştı. Tam tersinden giriyorum ve 1 ve 2 öndeki boncuktan çıkıyorum. Tekrar iki tane mavi alıyorum. İp buradan çıkmıştı. Karıştırmayalım. Geriden giriyorum. Ve önden bir sonraki boncuktan çıkıyorum. Şöyle de göstereyim. Maviler aşağıda, sarılar yukarıda olacak. Bu bütün boncukları bu şekilde dolduracağız. Tekrar iki tane sarı boncuk aldım. İp buradan çıkmıştı. Yani gerisinden giriyorum ve bir ilerisinden de çıkıyorum. İki tane boncuktan geçmiş oluyorum. Bu şekilde. Tekrar iki tane mavi aldım. İp burada. Hemen gerisinden ve bir ilerisinden geçiyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Son kısmı da göstereceğim size. Son boncukları da ekleyeceğim. Şunu da belirteyim. İlk başta hatırlarsanız 8 numaradan 22 tane boncuk takmıştık. Yani bu demektir ki 11 tane sarılardan 11 tane de mavilerden yapmış olacağız bu şekilde. Burada 11 tane sarıdan yaptıktan sonra sadece maviden kaldı. En sonunu ekleyeceğim. Buradayım ve iki tane mavi boncuk aldım. İp buradan çıkmıştı. Burayı karıştırmayın. Yani sayabilirsiniz de karıştırırsanız eğer. Buradan ilerliyorum. Ama burada istediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. Hatta bir turda dönebilirsiniz de. Eğer bu popkastı kurarken iyi kurarsak birkaç sefer daha bozulana kadar kullanabiliriz. Belki de hiç bozulmaz bile. Ama bozulabilme ihtimali yüksek. Bunu da belirteyim.
Ve ben aralardan böyle hiçbir yere girmeden dolaşacağım. 8 numara boncuk da geniş olduğu için dolaşabilirsiniz yani gönül rahatlığıyla. Dar değil. Çok gevşek olmayacak çünkü. İpe de dikkat edin, takılmasın hiçbir yerde. Eliniz alıştıktan sonra bunu rahat yapacaksınız, emin olun. Ve buradan sarı ya da maviden birinden yukarı doğru çıkıyorum. Bu şekilde. Sarıdan çıktığım için 2 tane sarı alacağım. Herringbone tekniğini yapacağız burada. Biliyorsunuz herringbone tekniğinde her zaman 2 tane boncuk alınıyor iğneye. Peyote tekniğinde de 1 tane. Şimdi buradayım. Bu boncukta ve hemen yanından giriyorum. Bu şekilde. Aşağı doğru iniyorum. Başka bir yere girmiyorum şu an. Düzeltiyoruz. Sonrasında ara boncuğu var. Bir tane koyu mavi alıyorum. Çünkü peyote yapabilmemiz için ara boncuk da olması lazım. Buradan mavi boncuğa giriyorum. Ve şimdi mavi boncuktayım. 2 tane mavi boncuk alıyorum. Burada tekrar herringbone tekniği yapacağım. Maviden giriyorum. Yani açık maviden. Bu şekilde. Ara boncuğu alıyorum. Bir tane koyu mavi. Ve burada sarıyla bağlantı tabi kuruyorum. Hemen sarıdan geçiyorum. Yani burada mantık aslında zikzak olacak. Birazdan daha rahat anlayacaksınız. Ve 2 tane sarı alıyorum. Ve tekrar herringbone yapıyorum burada. Bir kere herringbone tekniği ve bir kere de ara boncuğu takıp yani peyote tekniğini başlamış oluyoruz. Ve bir tane ara boncuğu alıyorum. Koyu mavi. Burada açık mavi ile bağlantı kuracağım. Burayı şaşırmayın. Bu şekilde. Elinize nasıl rahat gelirse o şekilde çevirebilirsiniz. Tekrar herringbone tekniği yapacağım. O yüzden 2 tane boncuk alıyorum. Ve buradan ip burada çıkmıştı. Buradan hemen yanındaki boncuktan maviden aşağı doğru iniyorum. Bir tane ara boncuğu alıyorum. Ve sarıyla bağlantı kuruyorum. Tekrar 2 tane sarı boncuk alıyorum. Burada herringbone tekniği yapacağım. Hemen yanındaki boncuktan aşağı doğru iniyorum. Eğri olursa elinizde böyle düzeltin. Zaten birazdan daha iyi anlayacaksınız. Düzgün olması gerekiyor. Tekrar ara boncuğu koyu mavi alıyorum bir tane. Ve açık mavi ile buradan bağlantı kuruyorum. Bu işlem hep böyle sonuna kadar
ilerleyecek. Gördüğünüz gibi burada zikzak oluşuyor. İlk başta eğri gibi olabilir ama sonra düzelecek. Ben sonuna kadar yapayım. En sonunda size diğer sıraya geçmek için bağlantıyı da göstereceğim. Ve en son kısımdayım. Şimdi ara boncuk koyacağım. Bir tane ara boncuk alıyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi. Sarıdan çıkmıştım. Buradan maviden tekrar geçiyorum. Ve burada herringbone tekniği yapıyoruz tekrar. Mavi boncuk aldım. Hemen yanındaki maviden giriyorum. Burada ara boncuğumuz yok. O yüzden ara boncuk eklemem gerekiyor. Ve buradan sarıdan bir üst sıraya geçebilmemiz için bu işlemi yapacağız. 2 tane sarıdan yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle size yakından da göstereyim. Bütün hepsini yaptım. Ara boncuğu ekliyorum ve aynı zamanda 2 boncuktan yukarıya doğru çıkıyoruz. Biliyorsunuz peyote işlemlerinde hep böyle. İpim de azaldı. Bu ipi burada şöyle yapacağım ve hepsinin içinden bir kez dolaşacağım. Düzgün olabilmesi için. Yalnız ipi germemeniz gerekiyor. Bu şekilde. Geçtim. Tekrar hemen yanındaki boncuktan da geçiyorum tüm komple. Dikkat edin, aralarda kayma olmasın. Başka boncuğa geçmemiş olun. Bu şekilde. Ve buradan da aşağı doğru iniyorum hepsinden. Maviye geçiyorum bu sefer. Buradan komple. Hem de bu şekilde eğrilikler olursa onları da düzeltmiş oluyoruz. Yalnız dediğim gibi ipi kesinlikle sıkmadan yapın bu işlemi. Çünkü bozulmalar oluşacak o zaman. Bu şekilde ipi dolaştıracağım içinden. Hepsinden dolaşıp en sonuna kadar geleceğiz. Bütün hepsini bir kere dolaştırdım. Gördüğünüz gibi ipim de çok azaldı ve burada düğüm atmıyoruz. Tekrar orta kısma geliyorum. Buradan ineceğiz yani. Buradan ipimizin yettiği kadar tekrar dolaştırabiliriz ya da ipimiz fazla gelirse kesebiliriz. Düğüm atmaya gerek yok. Çünkü bütün etrafını dolaşmış olduk zaten. Bu şekilde. Ve buradan da ipi kesebiliriz. Eğer eğrilikler varsa iğne ile tabii ki düzeltebilirsiniz. Esnek ama çok fazla esnek değil. Bu şekilde yaparsanız daha rahat ve güzel bir şekilde modeli çıkartabilirsiniz. Popcast'ın 1. bölümü bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.